Gökberk'cim dedi Vietnam çok ucuz, Tayland çok pahalı. Vietnam'da dedi işte 7 dolara 8 dolara özel odalarda kalıyorsun. Harika konaklamalar var işte dışarısı çok ucuz. Abi öyle değil Ho Chi Minh. Sana bu konuda katılıyorum. Burada oteller Vietnam geneline göre pahalı. Nha Trang veyahut da Da Nang'da çok uygun fiyata oteller bulunuyor ama Ho Chi Minh City'de yer sıkıntısı var. İşte 3 öğün yedin yemek biraz güzel yedin bilmem ne 10 dolar diyelim 5 dolar hostele verdin 15 dolar gittin mango suyunu içtin meyve aldın bir şey yedin. Yani böyle bak harcıyoruz hala. 20 dolar bile yapmıyor. Meyveni yiyorsun, meyve suyunu içiyorsun, 3 öğün yemeğini yiyorsun, konaklamanı sağlıyorsun. Ho Chi Minh City'den, Vietnam'dan güzel bir günden selamlar. Kaldığım yerden çıktım. Aynı yerde konaklıyorum. Hala devam ediyorum aynı yerde kalmaya. Vallahi bütün Türkler toplandık. Ahmet abinin kanalında da güzel bir video çektik. Geçen gün tam 8 kişiydik hostelde. Bütün Türkler artık o hostelde oldu. Çalışanlar da orada. Bizi tanıyorlar. Konaklama olarak orayı tavsiye ettiğimi her daim biliyorsunuz. Bugün sizinle beraber ne yapacağız? Ho Chi Minh City'de bir günde neler yapıyorum, bir günde ne kadar harcıyorum? Ho Chi Minh City, Vietnam. Müjdat abi bu videoyu izlediğini biliyorum. Müjdat abinin anlattığı kadar ucuz mu? Size böyle bunu göstermeye çalışacağım. Beraber bugün birazcık böyle hem şehri gezeceğiz, hem para harcayacağız, hem de ben bir günde neler yapıyorum, Vietnam'da bir günüm nasıl geçiyor, size birazcık bunları yansıtmaya çalışacağım. Umarım videodan keyif alırsınız, keyifli bir video olur. Eğer ilk defa beni görüyorsanız bu videoyla beraber ben Gökberk, dünyanın farklı noktalarına elimden geldiğince seyahat etmeye çalışıyorum. Videoyu beğenip yorum atıp bana abone olursanız ücretsiz bir şekilde böyle destek verebilirsiniz. Birazcık geç uyandım. Aslına bakarsanız geç de uyanıyorum normalde de. Çünkü gündüz gerçekten çok sıcak oluyor buralar. Hani hiç dışarı çıkasım, gezesim dahi gelmiyor. Şu an bile çok sıcak. İnsanlar hatta şemsiyeleriyle falan geziyorlar. Bakın şöyle birazcık gözlemlerseniz insanları sıcaktan böyle birazcık fenalık gelmiş vaziyette. Burada yerel halk şu anda işte meyve satışını gerçekleştiriyor. Grab kullanan arkadaşlar şu anda onlar da ekmeğinin peşinde. Burada müşteri arıyorlar. Burada arkadaşlarımız var, gözlük satıyorlar. Herkes şu anda hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Vietnam'da bir şekilde para kazanmaya çalışıyor. Biz bugün para kazanmayacağız, para harcayacağız. İlk noktamız benim çok merak ettiğim bir yer. Bu benim ilk öğünüm olacak, ilk kahvaltım olacak. Kahvaltıyı pizza ile yapacağım. Pizza for PC diye yazılıyor. Şöyle şehrin farklı yerlerinde de var. En meşhur yeri burasıymış. Şu parmağımı şöyle gösterdiğim için kamera ona odaklıyor. Bununla alakalı eleştiriler aldım. Dikkat edeceğim. Kusura bakmayın. Alışkanlık devam ediyor. Söylediğim gibi açılışı pizza ile yapacağız. Şöyle menümüz de burada. Şimdi bir soralım bakalım yer var mı? Yukarıya doğru ben bir gideyim. Burası genelde rezervasyonla çalışıyor. Özellikle akşam saatlerinde gelecekseniz mutlaka rezervasyon yaptırmanızı tavsiye ederim. Önü bayağı bir dolu oluyor ve rezervasyonsuz almıyorlar. Hatta şu an öğle saatleri olmasına karşın yani sabahın aslında birazcık da böyle özellikle pizza yemek ve bu restorana gelmek için erken bir saat. Ona rağmen bir 5 dakika benim burada beklememi rica ettiler. Şöyle sağ olsunlar bir su ikramında da bulundular. Bir suyumuzu da içelim bakalım. Çok merak ediyorum burada pizza nasıl olacak. Fiyat konusuna da zaten değineceğim dostlar. Menüyü size göstereceğim. Vietnam anlatılan kadar ucuz mu? Bugün bunu deneyimleyeceğiz beraber. Oo, misler gibi pizza kokuları gelmeye başladı. Şimdi arkadaşımızı takip ediyorum. Bakın pizzalar burada böyle taş fırının içinde oluyor. Bu fırınların içinde orijinal pizza. İtalyan pizzasına en yakın yer burasıymış. Zaten içerisi de oldukça kalabalık. Şimdi bakın. Okey. Oo, bu saatte bile ne kadar kalabalık. Ama şık bir restoranmış. Gerçekten güzel gözüküyor. Restoranın içi de bakın böyle tuğla taşlardan yapılmış. Okey, thank you very much. Evet, şöyle yerimizi bulduk dostlar. Şuraya geçiyoruz bakalım. Güzel. Bir menü gelsin, beraber bir menüye de bakalım. Neler varmış, neler yokmuş. Güzel bir pizza tercih etmem gerekiyor buraya gelmişken. Siparişimi verdim. Siparişi bu arada QR kod üzerinden şu şekilde okutarak veriyorsunuz. Size neler verdiğimden bahsedeyim. Burada bir de şöyle bir güzel yanı var bu restoranın. Pizzayı ikiye böldürebiliyorsunuz. Ben yarısını margarita pizza istedim. Çünkü bir pizzacıya gidince pizzanın güzel olup olmadığını margarita pizza yiyerek anlayabiliyoruz çok kolay bir şekilde ki canım da margarita pizza çekiyordu. Diğer yarısını da böyle sucuklu, salamlı yine margaritaya yakın bir pizza tercih ettim. Toplamda da bu yarısı margarita, yarısı salamlı olan pizza için 202 Vietnam dongu ödedim. Yanına da bir içecek söyledim. Onun için de toplamda 59.000 Vietnam dongu ödeyeceğim. Yani toplamda 281.000 Vietnam donguna güzel bir yemek yiyeceğiz. Çok şık bir restoran, güzel bir restoran. Böyle şu anda sanki ben İzmirliyim.
Urla'ya gitmiş gibiyim. Urla'da bir restoranda gibiyim. Böyle birazcık Odurla'yı andırdı bana. Urla'da da bu tarz restoranlar konusunda şu an böyle Türkiye'de bir numara neredeyse. Allah, kız düştü. O kadar övdük nazar değdi. İnşallah bir yerini çarpmamıştır. Aman aman aman. Yerler kayıyor demek ki, dikkat etmek lazım. Oo, aklım gitti vallahi, kendim düşmüş gibi kötü hissettim. Bir şey yok Allah'tan ama. Yine diğer bir Odurla'ya aslında benzerlik yanı da böyle genç arkadaşların çalışması. Benim tahminim bu arkadaşların birçoğu burada böyle aşçılık eğitimi alan ya kurumlarda ya okullarda çalışıyorlar. Aynı durum bizim Türkiye'de de söz konusudur. Gittiğiniz restoranlarda hep böyle genç arkadaşlar çalışır. Otellerde de aynı şekilde. Burada da aynı durum söz konusu. Yemeklerin gelmesini bekleyelim. Şöyle size bir de içini göstereyim restoranın, rahat rahat çıkarken çünkü gösterdim. Şöyle bakın. Çok şık, çok güzel dizayn edilmiş. İnsanlar burada, epey de kalabalık bir restoran şu anda. Şöyle de şu tarafı da döndüreyim sizin için. Bu restoran Vietnam'da pizza yemek için tercih edilebilecek en güzel restoranlardan bir tanesi. Gelsin siparişler, göstereyim size. Nasılmış bakalım lezzet. Harika, kokular eşliğinde karşımda şu anda muhteşem bir pizza duruyor. İnerken de size göstereceğim nasıl yapıldığını. Yukarı çıkarken tam gösteremedim. Harika gözüküyor dostlar. Boyut olarak çok iyi. İncecik bir hamur görüyorum şu anda. Yarısı tam olarak margarita, yarısı da biraz daha böyle etli olanlardan tercih ettim. Hemen şimdi size bir yakından göstereyim pizzayı. Dediğim kadar var mı? Şöyle bir yaklaştırayım size. Evet, Vietnam'ın en popüler pizzacısında pizza işte tam anlamıyla böyle gözüküyor. Margarita kısmı daha böyle salamlı, sucuklu, biraz daha karışık olan kısım. Boyut olarak çok ideal. Fiyat olarak buranın yüksek olduğunu biz kendi aramızda da zaman zaman konuşuyoruz. Fakat dostlar, Türkiye'ye oranla düşününce, yani ben en son Karşıyaka'da bir pizzacıya gidiyordum. Oradaki fiyatlar çok daha yüksekti. Biz biraz da yüksek derken Vietnam şartlarına göre yüksek olduğundan bahsediyoruz. Yoksa Türkiye'deki durumların farkındayım. Böyle bir pizzanın böyle turistik bir yerde ne kadar yüksek fiyattan satılacağının da farkındayım. Vietnam'dayız ama şu anda Vietnam'ın en popüler bölgesindeyiz. Birinci bölgesindeyiz. Turistlerin akın ettiği bir bölgedeyiz. Burada böyle bir hizmete yalnızca 200-2000 Vietnam dongu vermek, bilmiyorum, çok uygun. Bence çok uygun. Önce şu etli olan kısmından başlayayım. Evet, pizzayı en iyi margaritadan anlarız ama şöyle sıcakken şunu da tadını çıkartmak istiyorum. Müsaadenizle ilk tadımı gerçekleştirdim. Çok iyi bir pizza yiyoruz. Size burayı gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Çok şık. Geldiğinizde böyle çok güzel lezzetlere ulaşabileceğiniz bir pizzacı burası. Sadece pizza yok. Makarnaları da var. Yine böyle birazcık İtalyan mutfağı, dünya mutfağına dair çok güzel ürünler bulabileceğiniz bir yer. Bir kız arkadaşınız olabilir veya ailenizle gelmiş olabilirsiniz. Sokak lezzetlerinden, biraz daha böyle yöresel lezzetlerden kaçmak için çok güzel bir restoran. Ben bunun şimdi tadını çıkartayım, ondan sonra devam edelim. Abinin dövmeye bakar mısınız? Bir tarafta galiba Alman, alt tarafta da Vietnam dövmesi var kendisi. O altında da bacağının arka kısmında da Vietnam haritasını çizdirmiş. Vietnam bayağı seven birisi herhalde. Yediğim yerden çıktım. Çok güzeldi. Zaten farkındayım. Çok güzel dedim ama gönül rahatlığıyla bana güvenebilirsiniz. Güzel olmasa inanın tavsiye etmezdim. Ama illa bir şeyi eleştirmem gerekiyorsa da etli olan kısımdaki pizza çok az miktarda bana tuzlu geldi. Ama ben gündelik hayatımda da çok fazla tuz tüketmiyorum. Yani tuz sevmiyorum. Mesela asla bir yemeğin kolay tuz eklemem. Hani tuz çok kullanmadığım bir ürün. O sebeple belki de bana öyle gelmiş olabilir. Siz yerseniz size tam gelecektir. Ama rahatsız edecek düzeyde kesinlikle değildi. Margaritası falan da her şey çok güzeldi. Toplamda da dostlar tüm masa için içecekle beraber 2 defa su ikram ettiler. Güzel bir pizza yedik. 281.000 Vietnam dongu ödedim. O da şu anda 11 Amerikan doları yapıyor. Türkiye fiyatıyla da 400 Türk lirası yapıyor. 400 Türk lirasına Vietnam'ın en turistik yerinde, en lüks pizza restoranında güzel bir pizza yiyebiliyoruz. Burayı Türkiye'nin en turistik yeriyle kıyaslarsanız aslında Vietnam ucuz mu değil mi daha iyi karar verebilirsiniz veya Türk lirasıyla uygun mu değil mi? Yani biz şu anda aslında buranın belki çeşmesi değil ama işte İstanbul'un Caddebostanı'nda, Fenerbahçe'sinde bir pizza yedik. Buranın en lüks muhiti çünkü bu bölgeler, öyle hesaplayabilirsiniz. Daha böyle kıyıya, köşeye gitseydik daha uyguna da yiyebilirdik.
Yürürken sizi buraya getirdim. Burası da benim böyle sevdiğim restoranların olduğu bir kısım. Hani öneri veriyorum. Hem bugün para harcıyoruz. Vietnam'da neler yapıyorum hem de böyle birkaç tane öneri vereyim. Burası da sevdiğim restoranlardan bir tanesi. Şurası mevcut. Yine sağ tarafı mevcut. Burada böyle yan yana bir sürü farklı restoranlar var. Bunları da tercih edebilirsiniz. Bunlar da güzel, lezzetli restoranlar. Fakat birazcık Çin tuzu dediğimiz bu yapay tatlandırıcı vardır ya, ondan kullanmayı seviyor buralar. Aklınızda olsun. Yine tercih etmek isterseniz gelebilirsiniz. Nerede olduğunu da göstereyim size. Geldiğinizde kolay bir şekilde bulursunuz. Bu Bentham pazarı var. Buranın en meşhur pazarı. Şimdi orayı da size göstereyim. Benim yediğim pizza da bu arada hemen onun karşısında. İşte şurası Bentham pazarı. Burayı zaten mutlaka Vietnam'a gelirseniz, turla da gelseniz, kendiniz de gelseniz ben uğrayacağınızı tahmin ediyorum. Onun karşısında Katinat var. Onun karşısında da o restoranlar var. Benim pizzacı da hemen şuradan gidip böyle sağa döndüğünüz zaman pizzacıya da ulaşabilirsiniz. Videonun başında Müjdat abiyle konuşmamıştık aslında öyle buluşalım, görüşelim diye. Ama onu andım. Kalbi temizmiş. O da mesaj attı bana ne yapıyorsun diye. O da şimdi kahve içiyormuş. Onun yanına gidelim. Bunu yapıyorum. Müjdat abiyle bazen zaman zaman oturuyoruz, kahve içiyoruz. Bazen o tabii farklı şehirde, farklı bölgede oluyor. Burada başka arkadaşlar oluyor. Yani kahve de aslında benim günlük harcamalarımdan bir tanesi. Bu videoda Vietnam'da ne kadar harcıyoruz, çekiyorsak kahveye de tabii ki de yer vereceğiz. Güzel bir pizza yedik. Şöyle şimdi şehirde yavaş yavaş birazcık gezelim, yürüyelim. Ben size etrafı göstereyim. Gündüz bayağı sıcak bu arada. Hala o sıcağın etkisi devam ediyor. Şuradaki şu kırmızı otobüsler var. Gerçi onlar değil ama onların böyle üstüne binip şehirde güzel bir tur atabilirsiniz. Ama bence bunu gündüz yapmayın. Akşam yapmak daha keyifli olur. Bakar mısınız? Hop, sorry. Valla bu sıcakta çok zor iş ya böyle kendisi. Burada bisikletinin arkasına atmış. Bir de o bisikleti taşıyor, meyve satıyor. Allah yardımcıları olsun valla. Vietnamlılar çalışkan insanlar ama ben onu gözlemledim. Zaten onurlu ve karakterli bir halk olduğunu Vietnam Savaşı'ndan biliyoruz. Chi Chu tünellerine beraber gitmiştik. Yazdıkları kahramanlık öyküsü ve bununla çok gurur duyuyorlar tabii. Haklı gururunu yaşıyorlar. Biz nasıl ki Çanakkale ile gurur duyuyorsak yıllardan beridir haklı olarak. Onlar da aynısını Vietnam Savaşı ile duyuyor. Arkadaşlar, hello guys. Hello. I'm from Turkey. Türkiye. Bye bye. Thank you very much. Nice to meet you. Bye bye. Vietnam halkı gerçekten bakın gördüğünüz üzere çok tatlılar, sempatikler. Şimdi Müjdat abi tam karşımda duruyor. Müjdat abiye soralım mesela. $1000'la Vietnam'da yaşanır mı abi? $1000 $1000'la. yaşanır. Müjdat abi yaşanır dedi. Şimdi Ho Chi Minh'de bir günde ne kadar harcıyorum'a devam edelim. Birer kahve içtik. 90.000 Vietnam dongu verdik toplamda. 45.000 daha gitti. Gördüğünüz üzere Ho Chi Minh'de para su gibi akıyor Vietnam'da. Müjdat abi emekli gezgini yakaladım. Kendisiyle biz Pattaya'da, Bangkok'ta da oturduk konuştuk. Dedi ki Gökberk'cim dedi Vietnam çok ucuz, Tayland çok pahalı. Vietnam'da dedi işte $7 $8 özel odalarda kalıyorsun. Harika konaklamalar var işte dışarısı çok ucuz. Abi öyle değil Ho Chi Minh. Ben Vietnam'da dedim, Ho Chi Minh demedim. Şu an ben kaldım otele bile şu an 850 lira veriyorum. 850 lira veriyorsun. Yani bir iki gün 1700 lira tuttum. Yok şu anda yani senin kaldığın hostelde bile yer yok şu anda. Hani bırak oteli. Hostelde bile yer yok yani. Hostele geçeyim dedim hatta biraz ben de masrafları kısayım dedim. Abi Ho Chi Minh'de bilmiyorum şu anda. Herhangi bir bayram tatili de yok. Boş otel yok yani. En dandik rutubetli oda bile şu anda 600 lira falan istiyor. Geçen gün kaldım o Centra otel de aynı şekildeydi. 4 gün tuttum 3300 lira verdim. Ho Chi Minh'de çok abi yani o yüzden ben yarın konum değiştirmeyi düşünüyorum. Hani ben tamam Vietnam ucuz dedim ama ben Nha Trang'da ne bileyim Da Nang'da işte Vung Tao'da hani diğer şehirlerde daha denize yakın plajı olan ne bileyim güneş kum. Deniz. Deniz öyle yerlerde. Abi böyle büyük şehir bilmiyorum yutuyor. Gece hayatı falan da Evet gece çıkınca da bitiriyor adam yani. Ne kadar desen de bu Viyen'de işte oturuyorsun yok 20K'ya bira içiyorsun bilmem ne falan ama o için dışarıdaki yani kapının önündeki olaylar. Kapıyı çalıp içeri girdim mi film kopuyor. Orada olay farklı. uçurumun kenarındayız. Aynen uçurumun kenarı orası yani. Güzel manzara güzel ama ayağın kaydın mı düşüyorsun abi aşağıya. Müjdat abi ama Da Nang'da otellere bakıyoruz. Şu anda mesela Agoda'dan bakıyoruz. Dediğin gibi abi fiyatlar ucuz gözüküyor. Ya
şöyle ekranı da göstereyim. Hani şu an mesela vergiler dahil bir gece olarak baktım hani izleyiciler de şey olarak görsün diye. Hani hesabını ona göre yapsın diye. Abi bir gece normal 3 yıldızlı klasik bir tane butik otel. Şöyle göstereyim, gözüküyor mu? Gözüküyor abi, netledi. Güzel gözüküyor. Gözüküyor. 2 yetişkin bir oda 255 lira. Yani 7 dolar falan işte. Yani ki ben orada geçen sene Şubat ayında oradaydım. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Da Nang'daydım ben doğum günümde. 7 dolara falan kalıyordum abi. Çok da güzel otellerde yani. 7 dolar, 8 dolar, 10 dolara falan gayet böyle sonsuzluk havuzu olan lüks otellerde kalabiliyordun yani. Ki Gökhan da gitti yakınlarda mesela. Hani o da oraya önerdi. 6 dolara 7 dolara kalıyordu. Ben bu fiyat artışlarının Gökhan ve senin videolarının etkili olduğunu düşünmeye başladım. Abi otel biz gösteriyoruz böyle. Biz gösterdikten sonra insanlar gelince oteller fiyatları şişiriyor. O yüzden biz de mağdur oluyoruz. Ama Ho Chi Minh pahalı yani, eğer gelmeyi düşünüyorsanız, Vietnam'da uzun süre konaklayacaksanız bence Ho Chi Minh değil. Doğru yer Ho Chi Minh değil. Zaten çok şehir. Ya Ho Chi Minh'de uzun süre kalacaksan yani eğer zaten bir ay gibi veya 15 gün gibi kalmayı düşünüyorsan Airbnb'de falan Değil mi? evler de var abi. Ev Direkt eve tutacağız. gireceksin yani hem kafan rahat olacak, sürekli otel değiştir, yer var mı yok mu bilmem ne mi şey yapmayacaksın abi. District 1'de olması zorunlu değil. Sen de biliyorsun 5000 donka bile otobüs var burada yani. Otobüslerle 5000 donka 10 dakikada 15 dakikada Bu Viyen'e geliyorsun. Zaten her gün Bu Viyen'de de gezilmez. Bangır bangır hani ses kaldırmıyor kafan bir yerden sonra veya dejavu gibi oluyor. Her gün geliyorsun gidiyorsun falan. Yani gidersin bir 10-15 dakikalık bir yolla oturursun. Gidersin ev kiralarsın abi. 300 dolara falan çok güzel evler var. Veya 280 dolara. Gidersin 1+1 öyle bir veya bir sıfır stüdyo daire gibi. Daire tutarsın abi. 180 dolardan başlıyor. 300 dolara, 350 dolara kadar var. Çok Hele güzel motor evler. kullanmayı biliyorsan bir de motor kiralarsın. Motor da kiralıyor. Ama ben Ho Chi Minh'de çok tavsiye etmem. Çok profesyonel değilsen Çok trafik problem. problem abi. Hiç dikkat etmiyorlar. Lap diye dönüyorlar bilmem ne falan. Gene buradaki arabaların saygıları var motorlulara. Yani Türkiye'de olsa bunlar çoğu her gün bir 100 tane 200 tane ceset var Ceset yani. var. Öyle söyleyeyim yani. Kavga, gürültü neler olur. Çok kalabalık abi yani. Ben şahsen kullanmam. 5000 donka belediye otobüsü var. 5000 donka biniyorsun. Burada belediye otobüslerinde şey de yok. Bilet falan da almıyorsun abi. Direkt biniyorsun ya cash ya kredi kartıyla da bile ödüyorsun. Çok güzel aslında yani. Sadece hani hangi otobüs nereye gidiyor biraz bakarsan güzergahına falan. Zaten evin tuttuysan buraya gidip gelmek için öğrenirsin hangi otobüsler gidip geliyor saatlerini falan. Çok rahat bir şekilde bence gidip gelebilirler. Yani öyle yapmalarını öneririm. Ben de abi aynı şekilde. Abi ben Ho Chi Minh'i normalde aslında 2-3 günden fazla kalmıyorum veya 1-2 günden fazla kalmıyorum. Burayı üs olarak kullanıyorum. İşte buraya geldim, adaya gittim. İşte adadan döndüm. 2 gün kalacaktım. İşte Gökhan geldi. İşte senle takıldık falan Bilal falan abi derken geldi Bilal falan. geldi. Bilal'i yolcu edecektik derken şu an 6 gün falan oldu. Yani ben çok uzun konakladık yani. Ben normalde 6 günde kaç para harcadın? 6 günde kaç para harcadım? Çok para harcadım. Paranın adı para. Var. Hiç fark etmiyor. Türkiye'de de burada da böyle su gibi akıp gibi gidiyor. gidiyor ya, evet. Bir de burada daha çok gidiyor aslında. Şey gibi düşünüyorsun Ucuz. ama çok ucuz gibi. Aynen öyle. Ucuz diyorsun. Ya ne olacak diyorsun. Bilmem ne diyorsun. İşte ya işte 90 milyon. 130 lira iki tane kahve içtim. Koca bardak. İşte ucuz diyorsun. Sen gelmeden önce de bir tane içtim. Bir şey değişmedi. Aynı Türkiye'deki parayı gene ödedin aslında. Gene gidiyor ya. Ucuz diye daha çok gidiyor aslında. Ne bileyim hani her şey öyle. Yani markete gidiyorsun ya o kadar bu kadar. Şu ucuz bu ucuz falan. Öbür türlü pahalı diye bir plan yapıyorsun. Belki diyorsun ki ya bira olmuş Türkiye'de kaç para? Kim bilir kaç paradır ya? Bilmiyorum. Diyelim 100 lira. Örnek veriyorum. Dersin ki ya 3 bira içeceğim hani 300 lira kendine şey yapar. Burada gidiyorsun 20 bin lira diye mesela örnek veriyorum. Ucuz diye gidiyorsun oturuyorsun abi gene bakıyorsun bir ton para Bir ton harcamışsın. bir. Sonra karnın acıkıyor, yemek yiyeyim diyorsun. Aynen öyle. Vesaire. İşte aç uyunmaz diyorsun. Gidiyorsun bir yemek yapar bilmem ne falan. Hani çok para gidiyor abi. Yani. Ucuz diye de çok para gidiyor. O yüzden daha böyle aslında kırsal bölgelere gitmek lazım. Bizim de planımız o seninle inşallah. Aynen. Ben yarın işte buradan Ho Chi Minh'den ayrılmayı düşünüyorum. Ho Chi Minh'den çıkıp şöyle bir Phuket, Mui Ne, ne bileyim böyle bir sahil kesimleri, biraz da hatta görmediğim şehirleri görmek istiyorum. Öyle bir çıkıp daha ucuz yerlerde biraz konaklayıp biraz Bütçeyi dengeleyip. aynen bu bütçeyi dengelemek bir de işte şu an içinde bulunduğumuz Ramazan ayında maneviyatından yaşayalım böyle maneviyatını yaşayalım. Biraz böyle bize durulalım şey yapalım. Öyle yapacağız. Hem bütçeyi dengeleyeceğiz çünkü önümüzde başka ülkeler planlar da var. Evet. Yavaş yavaş Vietnam'ın sonuna doğru artık daha var ama hani Var ama daha farklı planları düşünmeye başladık artık. evet farklı planlar, farklı ülkeler. Tabi bunların yol paraları falan da Evet. külfetli olacak. O yüzden
biraz frenleyip böyle biraz rölantede gidip Bayraş'a boşaltıp öyle yaşamak lazım. Ben de özellikle küçük ilçeleri işte Nha Trang, Da Nang, belki Hanoi'deki hem fiyatları merak ediyorum hem oraları merak ediyorum. Bakalım orada da detaylı videolar çekeceğiz. Emekli gezginlere zaten Müjdat abiyle de buluşacağız tekrardan. Yolda denk geleceğiz. İnşallah kardeşim. İnşallah orada da bir hayal kırıklığına uğramam da orada. Gömme orada da. İnşallah. Hani 255 liraya da geldik 500 lira. Yani Ho Chi Minh Tayland standartlarında şu anda. Ama abi son olarak ben videonun başında da onu söyledim. Biz şu anda İstanbul'un Fenerbahçe'sinde, Caddebostanı'ndayız. Kesinlikle. Öyle bir durumda Ya söz konusu. öyle düşünmek lazım. Türkiye'ye kıyasla yine bakınca tabii ki de fiyatlar. Az önce Gene Alper ucuz. söylemesi, arkadaşlar izledi videonun başında. Bir pizza yedim çok şık bir restoranda. İçeceğiyle beraber 400 lira ödedim. Uygun yani gerçekten Türkiye'ye kıyasla. O yediğin pizza 4 pestir diye tahmin Evet, ediyorum. orayı. Orası buranın şu anda zaten number one'ı. Hani böyle düşünmek lazım. Yani en kral yerde En kral yerde yemişsin burada. Hani Vietnam'da bence 4 pièce pizza number one yani bir numara. Hem lezzet, kalite, fiyat, performans falan her anlamda yani temizlik, titizlik falan bir numara. Ve burada Ho Chi Minh'de var, Nha Trang'da var, Da Nang'da var, Hanoi'de Her var. yerde var. Hemen hemen her yerde var ve Kore markası 4 pièce pizza. Bilmiyordum ben. Vietnam markası değil, Vietnam. Kore markası. Kore pizzacısı. Çok da güzel yani bence. Tavsiye ederim herkese ama yani bir tık pahalı ama İstanbul'la dediğim gibi Modo'yla kıyaslaman lazım. Yani Evet. Kadıköy'le, Bostancı'yla kıyaslaman lazım. Yani kalkıp da dediğim gibi iki telli Altınşehir'le falan kıyaslamamak lazım yani şeyi. O piyasayla kıyasladığın zaman gene ucuz kalıyor. Teşekkür ederim. O zaman sana da şimdiden iyi yolculuklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi emekli gezginle ayrıldık. O yarın büyük ihtimalle şehir değiştiriyor. Ben de artık yavaş yavaş burada birkaç tane daha işim var. Hello, thank you. Hello. Okay, thank you. 20,000. Ah, okay. Buradan bir menülere bakalım. Okay, menü. Okay, menu. Hop hop hop. Oh, hello. Okay. Şurada şöyle bakın Beer, arkadaş. 20,000 for beer. Okey. Biralar 20K'mış. Oldukça uygun fiyatlı. Bu Viyen'e çok yakın bir noktadayız bu arada. Ya 20K. Real steak off? Yeah. What's more? No. Thank you. Maybe later. Okay. Huang Restaurant, right? Huang Restaurant. Hung Vi restaurant. Hung Vi Restaurant. Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. Bye bye. Yeah. Ya burada 20K'ya bira içebilirsiniz. Bu Viyen'in hemen arka sokağındayız. Birkaç tane daha burada çekmek istediğim yer var. Size göstermek istediğim yer var. Onun akabinde ben de artık bu şehirden yavaş yavaş ayrılıyorum. Bir sonraki ülkenin de planlarını böyle. Tabii daha Vietnam'da gezeceğiz ama az önce Müjdat abiyle de konuştuk. Birazcık şöyle daha ufak yerleri artık Vietnam'ın daha lokal yerlerini beraber gezmeye başlayalım. Tabii bunların arasında turistik şehirler de mevcut. Hanoi özellikle çok merak ettiğim bir yer. Fakat buradan direkt kuzeye çıkmak istemiyorum. O aradaki güzellikleri de size göstereceğim. Gece için bakın burada arkadaşlar şu anda temizlik yapıyor. Buralar geceleri böyle bir bar alanına dönüşüyor. Thank you very much. Thank you very much. Bu Viyen arka tarafımızda. Buralarda konaklayabilirsiniz. Konaklama yapabilirsiniz. Bu arada şu ana kadar ne kadar para harcadık? Tam bende hesap birazcık gitti ama işte yemek yedim, kahve içtik. Onun yanında su içtik. Yavaş yavaş böyle acıkmaya başladım. Hani akşama doğru bir şeyler daha büyük ihtimal yiyeceğim. Ho Chi Minh konaklama anlamında gerçekten yüksek ve bu yüksekliğin karşılığını maalesef alamıyorsunuz. Hani otel yüksek fiyatlı olur, güzel olur, bunu anlayabiliyorum. Parasını hak eder fakat bu şehir özelinde konuşmak gerekirse burada paranızın karşılığını da alamıyorsunuz. Gerçekten çok dandik oteller çok yüksek fiyatlara şu anda burada. Sebebini biz de bilmiyoruz, özel bir gün mü diye düşündük, değil. Demek ki bu şehirde fiyatlandırma böyle. Burada ev tutmak kesinlikle çok daha avantajlı. Eğer uzun süre konaklayacaksanız tabii ki de kısa süreli kalacaksınız. Benim gibi böyle hostelde kalabilirsiniz veya daha uygun fiyatlı oteller arayışına girersiniz. Yani bu şehirde çok uzun konaklamadan özellikle maddi anlamda kafanızı kurcalayan bir durum söz konusuyla fazla konaklamadan bu şehirden uzaklaşmanızı tavsiye ederim size. Oldukça kalabalık bir şehir Ho Chi Minh. Buranın hello. Hello. Thank you very much. Thank you very much. Şimdi sol tarafta telefoncuları görünce aklıma geldi. Ben sim kartımı değiştirdim. Hatta size yeni aldığım sim kartın ismini söylemek istiyorum. Ben buraya ilk geldiğimde havalimanından almıştım. Vietnam Mobile diye bir. Şimdi ise şöyle yaklaştırıyorum sizin için. Netledi mi kamera şu anda? Bir daha bakayım, şunu açayım sizin için. Vina Phone diye bir sim karta geçtim.
5G çekiyor ve Vietnam Mobile'a göre çok daha hızlı. Ya bayağı bir hızlı gerçekten. Vina fonu Ho Chi Minh City'de size kesinlikle tavsiye ediyorum. Fakat diğer gittiğim yerlerde bakalım çekecek mi onu da göreceğiz. Ben zaten onu videoların içinde güncellerim ama ilk intiba olarak Vietnam Mobile'dan çok daha hızlı, çok daha kararlı çalışıyor. Atıyorum YouTube'da bir video açınca veya Instagram'da gezerken aynı şekilde story yüklerken, reel satarken bayağı hızlı. İnternet olarak bunu şu anlık size tavsiye ediyorum. Aklınızda olsun. Ben buradan bir kendime bilgisayar aldım, laptop aldım. Onun dışında Ahmet abi kendine telefon aldı. Bunları da nereden aldık? Size dükkanı da göstereyim. Bu konuda da bana çok soru gelmişti. Nereden alabiliriz diye. Mesela bunları günlük maliyetlere yazmıyorum. Eğer bunları da günlük maliyetlere yazarsam fiyat epey bir artacak. Tabii bunlar dostlar özel ihtiyaç olduğu için onları fiyatlandırmaya dahil etmeyeceğim. Uf, trafiğe baksanıza. Motosikletlere. Vay. Oo, nasıl daldı aradan. Acayip bir şu anda motosiklet yoğunluğu var burada. Her taraftan çıkıyorlar. Gerçekten bu şehirde motosiklet deneyiminiz yoksa eğer daha önce hiç, ki varsa dahi burada birazcık daha böyle işler farklı yürüyor. Dikkatli olmanızda kesinlikle fayda var. Yani motor kiralayıp gezebilirsiniz ama acayipler. Her yerden çıkıyorlar. Asla sizi beklemiyorlar. Asla görmüyorlar. Dümdüz karşıya bakıyorlar. Valla dikkatli olun dostlar. Allah korusun. Şimdi ilk kısımdan bir geçelim bakalım. Bize yeşil yandı. Ama trafik kurallarına uyuyorlar bu arada ışıklandırmaya. Dediğim bak nasıl geçti aradan. Mesela o tarafı görmesen, sen de dümdüz karşıya baksan problem. Bakın biz buradan aldık. Sarı bir dükkan. Dükkanın ismi de bu arada çok müzik var şu anda burada. O sebeple birazcık hızlandım. Geriye çekilip müziğin bittiği yerde size tekrar göstereceğim nereden aldığımı. Şuradan dostlar. The Gogon diye yazıyor. Şuradan şöyle yakınlaşayım sizin için. Hani navigasyona bunu yazarsanız burayı kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Hemen Bu Vien arka tarafta böyle. Bu Vien'den sırtınızı verip bu tarafa doğru yürürseniz göreceksiniz. Sol tarafta büyük bir park var. Hemen şuradaki tuvalet var. Belki o tuvaletten de burayı bulmak kolay olur. Aklınızda olsun, burası ülkeden çıkarken tax free de veriyor. Bu arada tax free'yi almak için 2 aylık bir sürecimiz varmış. Buraya gelip normalde biz 3 aylık vize aldık. Fakat 2 ayda buradan çıkmam gerekiyormuş ki havalimanından tax free ile geri ödememi alabileyim. Bu da aklınızın böyle, eğer buradan teknoloji ürünü alacaksanız not olarak dursun. Ufak bir bilgilendirme olsun benden size. Hostelimin olduğu kısma doğru yürüyorum. Bir bakalım hostelde kimler var? Epey bir Türküz. Burak burada, Pelenk burada. Ayşe abla buradaydı. Geçen videodan hatırlarsınız Ayşe ablayı, onu yolcu ettik. Ahmet abi burada. Ahmet abi de Laos'a doğru gidecek. Valla bütün Türkler toplandık. Böyle bir iniyoruz hostelde aşağı. Sohbet, muhabbet. Keyifli geçiyor günler. Bir de tabii hepimiz YouTube yapıyoruz. Hani onların gözünden de burayı izlemek isterseniz onların kanallarını da takip edebilirsiniz. Öyle de olunca sohbetimiz de birbirine biraz daha uyuyor. Hepimiz gezginiz, yoldayız. O sebeple keyifli oluyor dostlar. Burada günler güzel geçiyor. Ama her güzelliğin bir sonu var. Benim de artık burada Ho Chi Minh City'de sonum yaklaşıyor yavaş yavaş. Bakalım yeni şehirleri ben de merakla, heyecanla bekliyorum. Müjdat abiyle beraber aslında az önce sohbet gerçekleştirdiğimiz kafenin önüne geldik. Burada da orijinal, buraya özgü olan yumurtalı kahveyi deneyebilirsiniz. TM Capel Saigon. Şöyle tam karşımda duruyor. Burayı değerlendirebilirsiniz. Burada orijinal yumurtalı kahve yapıyorlar. Güzel. Ya oturmak için falan. İç ambiyans falan da oldukça güzel. Burada da yine restoranlar var. Birinci bölgede olduğumuz için fiyatlar böyle benzerlik gösteriyor. Sokak satıcıları biraz daha uygun fiyatlı tabii ki de. İşte günlük aslında maliyetler birazcık böyle size fikir verdiğini düşünüyorum. Akşam ne yapabilirim? Bir po içebilirim mesela. Hani bilmiyorum bunu videoda gösterir miyim? Çünkü akşam farklı bir planım var. Onun da belki videosu gelecek kanala. Onu gösterir miyim bilmiyorum ama ben size söyleyeyim. Po içeceğim. Po dediğimizde buranın böyle yerel, kendine özgü bir çorbası var. Dünyaca meşhur. Sığır etinin kaynatılmasıyla beraber bu çorba ortaya çıkıyor. Dün içtim, hatta yanında da bir soğuk içecek içtim. Toplamda da 85.000 Vietnam dongu verdim. Aslında gün içinde ne harcamış olduk? Güzel bir pizza yedik. 200 ne kadar ödedik? 280.000, 260.000 Vietnam dongu gibi bir şey ödedik. Yani 11 dolar. Akşam bir çorba içsek 80-100 Vietnam donguna. İşte bir kahve içtik. Büyük ihtimalle ben akşam yine bir kahve daha içerim.
Onlara da bir 100.000 Vietnam dongu verdik. Kalacak yer parasını verdik. Gezmek için burada bence en güzel saatler bu akşamüstü saatleri. Gündüz çünkü çok sıcak oluyor. Yani mutlaka şapkanızı takın. Güneş gözlüğünüzü alın. Hani hava Tayland kadar boğucu değil fakat yine de tabii ki de sıcak. Sonuçta bir Güneydoğu Asya ülkesindeyiz. Sıcakta burada problem. Hatta geçen gün Peleng motorla Çiçu tünellerine gitti. Bir geldi böyle iki kolu da yanmış. Diyor ki hani ya diyor güneş yoktu diyor. İşte bulutluydu hep diyor, böyle diyor arada diyor yağmur atıyordu, nasıl yandım ben anlamadım. Burada öyle dostlar, güneş olmasa bile yakıyor sizi. Aynısını ben de geçen sene Tayland'da gezerken yaşamıştım. 2 saatlik bir motor yolculuğu yapmıştım. Odaya bir gelmiştim. Böyle 2-3 gün boyunca baygın bir şekilde yattım. Bütün bu bacaklarım yanmış, kollarım yanmış. Valla zor toparlamıştım kendimi. Özellikle kısa süreli böyle buraya geliyorsanız, zamanınız kısaysa bunu güneş yanığıyla, güneş yorgunluğuyla geçirmemek adına güneş kreminizi sürün. Ne olur ne olmaz şapkanızı her daim takın. Güneş gözlüğünüzü takın. O şekilde halledebilirsiniz. Zaten buradan gelince siz de göreceksiniz. Hatta bakayım. Şurada şimdi mutlaka denk gelir. Grepçi arkadaş mesela bakın. Hava o kadar sıcak olmasına rağmen üzerine uzun giymiş. Arkadaş işte maske mutlaka takıyorlar. Eldiven giyiyorlar. Yani bunları kesinlikle yapıyorlar. 7 saniye kaldı bu arada. Geçmeyelim, bekleyelim. Sıcaktan korunmak adına üstlerini her zaman kapatıyorlar. Bakın şuradaki pembeli arkadaşı görüyor musunuz? Şimdi geçiyor. Üzerine bildiğiniz kalın kışlık mont giymiş. Aslında onu giymesindeki temel sebep o güneşten kaçınmak, güneşten korunmak için. Buranın güneşi fena yakıyor çünkü insanı. Bakın yolda bir Türk yakaladım. Size söyledim Vietnam'ın her yeri Türk diye. Türk abi dükkan açtık burada. Bekleriz. Hemen bir kebapçı. Keşke açacak kadar bilsek yani kebap yapmayı filan. Keşke. Biz de Acıktıkça- Burak'ta bir Türk yemekleri şeyine girdik, videolarını Evet. izledik. Ay. İzmir'de yapıyor muyuz beraber seninle? Bir video sözümüz var. Hatta birkaç video sözümüz var İzmir'de ama özellikle o yemek videosunu yapalım abi. Ben dedim ya sana 3 güne yayalım. Böyle nerede böyle niş mekan varsa gidelim bulalım yiyelim abi, böyle hiç bilinmeyen mekanları. Gerçi bilinmeyen kalmadı da Tüm bunu izleyenler de söz aldı. Bunu yapıyoruz inşallah. yapıyoruz abi. Tamam. Yapıyoruz. Bugün şöyle bir konsepti, seni çok tutmayayım. Nereye gidiyorsun? Mustafa yürüyeceğim öyle ya, öyle Tamam. kafama göre. Vietnam'da bir günde ne kadar harcıyorum gibi bir video çekiyorum da Tamam. sen bayağıdır buradasın. Ortalama sence ne kadar harcanıyor? Ya ucuz mu ya da senin için? Şimdi konaklama benim gördüğüm böyle 4 dolarla 7 dolar arası çözülüyor. Onu hallettik. 5 dolara konaklıyoruz biz mesela. Abi sokağa çıktın, böyle bambi sandviçler var. 1 dolar, 1,5 dolar, 2 dolar. Herhangi bir restorana oturdun 3 dolarla 6 dolar arasında böyle çok güzel yemek yiyebiliyorsun. Yani bunlar normal fiyatlar gibi geliyor bana. İşte 3 öğün yedin yemek, biraz güzel yedin bilmem ne, 10 dolar diyelim. 5 dolar hostele verdin, 15 dolar. Gittin mango suyunu içtin, meyve aldın, bir şey yedin. Yani böyle bak harcıyoruz hala. 20 dolar bile yapmıyor. Meyveni yiyorsun, meyve suyunu içiyorsun, 3 öğün yemeğini yiyorsun, konaklamanı sağlıyorsun. 20 dolar bile bulmayabilir yani. Akşamda çıkar eğlenirsin, işte 2 bira içersin, yine bir şeyler. 5-10 dolar da orada harcıyor. Aynen abi, 25 dolar ve cebinde 30 dolar para varsa günlük burada böyle harbi dolu dolu harcaya harcaya yiye yiye keyfini çıkara çıkara gezersin abi. Teşekkür ederim. 30 dolara gider bir mekanda yemek de yersin tek 30 dolara ama gerek var mı? Yok. Yok. Yok abi. Tamam, ne zaman geleceksin geri? Bilmiyorum abi, şuralara bir bakacağım, bir iki hediyelik eşya bakayım. Sonra Tamam. haberleşeceğiz. 7'de bir yerlere bir filan bir şeyler konuşuruz. Aynen. Tamam. Haberleşelim. Anladım. Haberleşelim. Hadi Hadi görüşürüz. Burak Durgun'u zaten biliyorsunuz. Kendisiyle biz hem Tayland'da hem de Azerbaycan'da gezmiştik. Şimdi de yolda denk gelince hemen yakaladım. Onun da bir görüşlerini aldık. Tabii ki de hosteli konaklama olarak 5 dolar. Bizim orada gerçekten söylediği gibi büyük bir avantajımız var. Ya biz konaklamaya çok çok düşük fiyatlar veriyoruz. Aslında Burak'la aynı şeyleri biz de konuştuk. Günde 3 öğünden işte 5-6 dolara, 18-20 dolarlar. Burak 30 dolara burada bir günü dolu dolu geçirebilirsiniz dedi. Tabii o yandaki şeyleri de katınca işte o 30 dolar, 35 böyle bazen zaman zaman da 40'ları bulabiliyor dostlar. Yani genellikle işte ortalama harcamaların aslında ben böyle birazcık sizin kafanızda oturduğunu tahmin ediyorum. Burak'ın da söylediği gibi mesela şu karşımızdaki mekana gelirsek tabii ki de o verdiğimiz bir öğün yemek parası 5-6 dolarlardan bu sefer belki 15 dolarlara, 20 dolarlara ulaşacaktır. Burası da böyle şık güzel bir restoran bu arada. Daha önce burada sanırım oturmadım, deneyimlemedim. Gerçi fiyatlar bakın burada da uygun ya. Yüksek değil öyle çok. Size benim kahve içtiğim yeri göstereyim. 20K'ya 20.000 Vietnam donguna
buraya gelip kahve içiyorum. Burası benim hemen hostelin kenarında bulunuyor. Böyle içi de oldukça güzel. Buradaki çalışan hanımefendi de gerçekten güler yüzlü. Bazen sinirleniyor ama. Geçen gün birine bağırıyor deli gibi. Ben de oradayım, onu kesiyorum. Vietnamcayı tabii anlamıyorum ama sinirlendiği böyle mimikleriyle, beden diliyle çok belli. Böyle bir gittim, gülümsedim ona, sakin ol dedim, boş ver dedim falan. Ondan sonra baktım o da gülümsüyor. Dün de şey diyorum, bugün diyorum sinirli değilsin değil mi pro? Yok diyor, bugün de sinirli değilim diyor. Tabii sıcakta da olsa kendisi sabah erken saatlerde geliyor, akşama kadar orada çalışıyor. Zaman zaman gerilmesi çok normal. Hemen otelin bir yanında da bir yer var. Mesela orada 20K'ya kahve içebilirken burada bakın ne kadara içebiliyoruz. Aynı kahveyi şöyle size göstereyim. Vietnam White Coffee mesela 35.000 donga burada içebiliyoruz. İşte bir yana gidince 40.000, 50.000. Aslında doğru yerleri bulmak birazcık önemli bu konuda. Benim hostelin içine girdik bakalım. Şimdi yaklaştık. Bakalım orada başka bizden bir Türk varsa ona da sorarız günlük harcamaların ne kadar diye. Sanırım Ahmet abi orada. Bu arada Ahmet abi gitmişti. Geri geldi. Geri buluştuk Ahmet abiyle. Şimdi bir de ona soralım bakalım günlük harcamaları ne kadarmış. Kendisi eğer müsaitse kendisinden bir rica edelim. Ahmet abi merhaba. Merhaba. Şöyle müsait misin? Sana kısa Yok, bir video soru soracağım. editliyorum. Çok Tabii kısa ki bir sor. soru Ne demek? Teşekkür ederim. Ben bugün Vietnam'da bir günde ne kadar para harcıyorum adlı bir video çektim. Bilgilendirme yaptım. Evet. Burak'ı gördüm yolda, ona da sordum. O $20 falan dedi konaklamayla. Sen bir günde ne kadar harcıyorsun? Ben bir günde ne kadar harcıyorum? Eğer yanımda sen varsan $1 harcıyorum. Yoksa $10. Bir günde $5 otele veriyoruz. Bir günde ben 2 öğün yiyorum. Hatta bugün artık bir öğün yiyorum sadece. $3 da olsun. Bitti gitti. $7 bütün para bitti. Geriye de bir şey kalmadı. Yaklaşık günde $10 diyebilirim. Sen kahve normalde. falan içmiyorsun mesela değil mi? Ben dışarıda kahve içmiyorum. Evet, $1 o da aşağı yukarı. Ben kendim kahve yapıyorum. Orijinal çekirdek kahveyi öğüttürüyorum. Oradan kendim kullanıyorum. Çünkü bunların kahvesi çok ağır geliyor. Kalp çarpıntısı yapıyor. Kendim burada sıcak su koyup demliyorum. O şekilde içiyorum. Abi çok teşekkür ederim. Senin de daha fazla... Ne demek? Yok, hayır, hiç önemli değil. Sormak istediğin başka bir şey varsa sor. Ya sormak istediğim, Ho Chi Minh City'nin biraz daha ben otel konusunda kötü olduğunu düşünüyorum. Yani özel odalar hem çok yüksek fiyatlı hem de çok dandik. Bana bu konuda katılıyor musun? Sana bu konuda katılıyorum. Burada oteller Vietnam geneline göre pahalı. Nha Trang veyahut da Da Nang'da çok uygun fiyata oteller bulunuyor ama Ho Chi Minh City'de yer sıkıntısı var. Bundan dolayı da küçük, dar, hatta penceresiz otel odaları var ve buralara da çok para isteyebiliyorlar. Burada eğer maddi durumu iyi olanlar için uluslararası otelleri tavsiye ediyorum. Onlar hem fiyatları ona göre uygun oluyor hem de geniş odalar bildiğimiz otel tarzında oluyor. Ho Chi Minh City'de otel seçerken muhakkak dikkat edin. Penceresi var mı diye sorun. Bunu tavsiye ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim abi. Benim Rica- başka sorum yok. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok, herkese çok selamlar. Tamam. Teşekkür. Bu sefer vedalaşmıyorum seninle. Ho Chi Minh City'yi yalnız çok tavsiye etmiyoruz. Ho Chi Minh City hakkında videolar yapıyoruz. 2-3 gün gelin kalın. 4 gün gelin kalın. Chu Chi tünellerine gidin veyahut da Mekong Deltası'na gidin. Ondan sonra fazla kalmayı tavsiye etmiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Biz burada hep buluştuğumuz için burada kaldık ve burada hareket ediyoruz. Ondan dolayı Vietnam'ın çok güzel yaşanılacak şehirleri var. Oraları tavsiye ediyoruz. Tamam abi. Çok teşekkür ederim. Ben sana teşekkür da. ederim. Laos videoları gelecek inşallah kanalda. İnşallah. İnşallah. Süpersin. Ahmet abi. Hayırlı Ramazanlar. Onu da abi buradan tüm takipçilere. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Umarım oruçlar sağlığınıza çok büyük katkısı olur ve ibadetleriniz yerine gelir. Güzel, mutlu günleriniz olsun. Sağ ol abi. Senin de Ramazan'ın hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. De buradan tüm herkesin, beni izleyenlerin Ramazan'ını kutluyorum. İnşallah güzel, sevdiklerinizle beraber ibadetlerinizin kabul olduğu bir Ramazan ayı olur. Ahmet abi de dinledik. Ahmet abi gerçekten bütçe anlamında epey uygun fiyatlı hareket ediyor. Kendisiyle beraber burada olduğum için de biliyorum. Yerel lezzetleri tercih ediyor. Genelde işte kahveyi mesela pek dışarıda içmiyor. Hatta kendi de söyledi burada yapıyor diye.
Ahmet abi gerçekten bütçesini bu noktada iyi kontrol edebiliyor. Fakat bakın aynı noktaya tekrar çıktık Ahmet abinin de söylemleriyle. Burada oteller maalesef hem kalitesiz hem de yüksek fiyatlı dostlar. Biz otel konusunda çok şanslıyız. Hostelde konaklıyoruz. Günlükte yalnızca 5 dolar veriyoruz. Karşımda Pelenk var fakat Pelenk duştan yeni çıkmış. Pelenk'e mikrofon uzatmayacağım. Onunla zaten ilerleyen vloglarda denk geliriz. Bugün size bu videoda Ho Chi Minh City'deki birazcık aslında harcamalar hakkında bilgi vermeye çalıştım dilimin döndüğünce. Tabii ki de bunlar benim kendi tecrübe ettiklerim. Her insanın deneyimi, her insanın tecrübesi kendine ait oluyor. Maddiyat biliyorsunuz çok kişisel bir konu. Bunu her zaman söylerim. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi Vietnam özelinde değil, diğer gittiğim ülkelerde de örnek vermem gerekirse Kuzey Makedonya'da abi 3 gün için 3000 TL yeter mi? Yani yeter de yetmez de bu tamamen size kalmış bir şey. Hani tabii ki de her ülkenin belli bir ortalama fiyatı var. Hani bazı ülkeler gerçekten çok yüksek. Mesela Karadağ'da bunu yaşamıştım. Karadağ gerçekten fiyat anlamında çok yüksekti. Fakat Vietnam öyle değil. Vietnam'da eğer böyle bütçenizi güzel planlarsanız hem burada kaliteli zaman geçirip güzel yerlere gidip gayet de eğlenceli bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Bu videoluk bu kadar olsun. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Biraz böyle günlük vlog gibi yapmaya çalıştım işin aslı. İşte Müjdat abi bize katıldı, Burak katıldı. Yine Ahmet abiyle de güzel, keyifli bir sohbet oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, iyi bakın kendinize.